Bu dosya seri cinayet kavramının Türkiye'deki en çarpıcı örneklerinden biri. Eğer yakalanmamış olsaydım diyor 11 kişiyi öldürecektim diyor. Seyit Ahmet Demirci 11 sayısındaki mesajı da aslında şöyle veriyor. ...1998 yılı boyunca aynı meslek grubuna yönelen bu cinayet serisi tek bir isimle anılıyor artık. Mobilyacı katili. Peki bu mobilyacı katil kimdir? 10 Kasım 1970 tarihinde Ordu'nun Fatsa ilçesinde doğuyor ve gençlik dönemi, çocukluk dönemi burada geçiyor. Henüz küçük bir çocukken bir mobilyacı dükkanında çırak olarak çalışmaya başlıyor. Yani orada biraz iş deneyimi ediniyor. Demirci'nin kendi iddiasına göre 11 yaşındayken mobilyacı çıraklığı yaparken bir cinsel istismara maruz kalıyor. Ayrıca yine Habil isimli bir arkadaşı da aynı kişi tarafından cinsel istismara uğruyor. Burada 11 sayısına dikkat edelim. İlerleyen dakikalarda 11 sayısı hakkında biraz konuşacağız. Bu iddialar, yani taciz ve istismar iddiaları ilerleyen yıllarda kendi deyimine göre cinayetleriyle birlikte dosyanın en çok konuşulan başlıklarından biri olacak. Peki arkadaşlar, bir seri suçta failin kendi hikayesi ne kadar önemli? Yani yaşamış olduğu o travmatik süreç, travmatik deneyim ne kadar önemli? Biraz bundan bahsedelim istiyorum. Aslında tek cümleyle söylemek gerekirse suçun kendisi kadar önemli. Neden derseniz kişinin kendi hikayesi, maruz kaldığı tecavüz olabilir, istismar olabilir, işleyeceği suçları bir meşru zemine taşıyor olabilir. Bir meşru zemine taşıdıktan sonra bakın sonrası domino taşı gibi gelecek. Bir meşru zemine taşıdı. Ne dedi? Ben istismara uğradım ya da ben tecavüze uğradım. Ne oldu? Suç için bir sebep oluştu. Suç için oluşan sebebin ardından ne oldu? Suç işlendi ve cezasız kaldı, yakalanmadı. İkinci adıma geçti. Bu sefer ne dedi? Dedi ki ben bir suç işledim, birini öldürdüm ya da birkaç kişi öldürdüm. Ama cezasız kaldım. Demek ki ben bu işi iyi yapıyorum, yakalanmıyorum. Bu sefer neye evrildi? Grandioziteye evrildi. Yani büyüklenmeciliğe evrildi. Narsizme evrildi. Ben nasılsa yakalanmıyorum'a evrildi. Buradan sonra ne oluyor? Ben zaten yakalanmıyorum diyor. Devam ediyor. Bu sefer ne oluyor? Suç daha da genişliyor. Suç daha da genişledikten sonra bu sefer farklı bir kavram devreye giriyor. Diyor ki nasılsa ben bu kadar suç işledim, zaten kötü bir adamım ve artık yaptığım kötülük meşru. Yetişkinlik hayatına geldiğimizde ise dönem dönem farklı şehirlerde bulunuyor ve daha çok yalnız bir hayat yaşıyor. Yaşamı büyük ölçüde geçici yerlerde yalnız ve geçici bir düzen içerisinde gidiyor. Ama 1998 yılına geldiğimizde artık başka şeyler belirginleşmeye başlıyor. Yani artık bu hayatı daha görünür ve fark edilebilir boyuta geliyor. 5 Mayıs 1998'e geldiğimizde Seyit Ahmet Demirci İstanbul Esenler'de bir mobilyacı dükkanının bodrum katında mobilyacı dükkanının sahibi Ali Osman Bellek'i bodrum katında tek kurşunla öldürüyor. Ve bu onun bilinen ilk cinayeti. Yaklaşık bir ay sonra, bakın uzun bir dönem değil, hemen bir ay sonra 4 Haziran 1998'de bu sefer ikinci cinayet işleniyor. Mekan bu sefer Bağcılar ama dükkan aynı, yani mobilyacı dükkanı ve mobilyacı dükkanının yine bodrum katında. Kurban Mehmet Kayatuzu ve ölüm şekli de, öldürülme şekli de yine aynı. Kafadan tek kurşunla. Bu olaydan yaklaşık 2 gün sonra bu sefer yeniden Esenler'e dönüyor. Esenler'e döndüğünde bu kez kurban Celal Pınargöz oluyor. Ve yine aynı şekilde mekan değişmiyor, bodrum katı, mobilyacı dükkanı, yöntem değişmiyor, kafadan tek kurşun. Bakın hep aynı, görüyor musunuz? Hep aynı örüntüler. Bu olaydan sonra görgü tanıklarına göre bir eşkal veriliyor. Ve bu eşkal Seyit Ahmet Demirci'yi işaret ediyor. Seyit Ahmet Demirci'de şüpheler yoğunlaşması üzerine polis Seyit Ahmet Demirci'yi gözaltına alıyor. Şimdi burada biraz duralım. Arkadaşlar bakın, cinayetlerin hepsinde bir yerden bahsettik. Mobilyacı dükkanının bodrum katı.
Peki neden bodrum katı? Biraz bundan bahsetmek gerekiyor. Psikodinamik yaklaşıma göre bodrum katı bastırılmış diğer tarafımız, çocukluk ya da karanlık tarafımızı işaret eder. Yani aklımıza hemen şu gelebilir. Bodrum'da kimse duymaz, o yüzden yaptı, daha rahat gizlenir, o yüzden yaptı gibi şeyler de gelebilir. Ama psikolojik perspektiften baktığımızda aslında karanlık taraf, bastırılan taraf ve çocuklukla ilintilidir. Seyit Ahmet Demirci bilinçli ya da bilinç dışında şunu diyor olabilir. Ben bütün geçmiş travmalarımı, kendi deyişiyle tecavüzü ya da istismarı mobilyacı dükkanlarının bodrumunda yaşadım ve burası benim savaş alanım deyip orayı seçiyor olabilir. Peki arkadaşlar, aynı yöntemin, aynı mekanın ve aynı meslek grubunun oluyor olması bize neyi ifade ediyor? Biraz da bence buna bakmak gerekiyor. Bir defa aynı tarzda aynı şeyleri yapmak demek kontrol hissinin sürdürülebilir olması demek. Yani aslında riski ortadan kaldırıyor demek. Bu birincisi. Çocukluk anlatılarına baktığımızda tek bir olay belirleyici olabilir mi? Yani tek bir olaydan dolayı bu noktaya gelinir mi? Yoksa bütüne mi bakmak gerekiyor gibi bir soru gelebilir aklınıza. Normalde bütüne bakmak gerekir. Yani tek bir olay normalde belirleyici olmayabilir. Ama bazı durumlar hariç. O da eğer kişinin hayatında sürekli bir zorbalanma, tecavüz, istismar veya buna benzer dalga geçilme gibi durumlar süreklilik arz ediyorsa, dönem dönem tekrarlıyorsa, güvensiz bir bağlanma stili varsa evde, duygusal veya fiziksel bir istismar varsa bu kişide travmatik semptomların gelişmesi ve devamı süreklilik arz edebilir. Peki her zorbalanan cinayet işlemek zorunda mı ya da suç işlemek zorunda mı? İki tane zorbalanan insan düşünün bakın. Bir tarafta hiçbir travmatik belirti yok ama diğer tarafta var. Hatta başkalarının hayatını da travmaya çeviriyor. Peki buradaki fark ne? Buradaki fark tamamen şu. Bir taraf eğer bunu kendi içinde anlamlandıramadıysa ve çözemediyse ve bu bir süreklilik kazandıysa, bütün hayatı artık buna entegre olduysa, ailesinde de belki buna maruz kalıyorsa bu kişide bu travmatik semptomların gelişmesi ve sonrasında bunun bir kabusa dönmesi daha olası. Diğer taraf kısa süreli ve dönemsel bir belki zorbalanmaya ya da aşağılanmaya maruz kalmıştır. Ama kendi içinde bunu çözmüştür ve sosyal çevresi güvenlidir. Bu kişide travmatik örüntünün görülmesi daha minimal olacaktır. Burada bir de failin öldürme yöntemine bakmamız gerekiyor bence. Failin öldürme yöntemi bize bir ipucu veriyor. Bu da ne? Bu bir öfke kurşunu ya da öfke cinayeti değil. Neden? Çünkü öfkenin işin içinde olduğu durumlarda akıl oradan ayrılır ve kişi ne yaptığını kontrol edemez hale gelir. Eğer bıçakla bunu yapıyorsa bıçak tek darbeyle kalmaz. Sürekli onu yapar. Ya da silahtaysa bu tek kurşunla Seyit Ahmet Demirci'de olduğu gibi bırakmaz. Pek çok yeri kurşunlayabilir ve kontrol algısı tamamen kaybolur. Ama burada öyle bir nokta yok. Tamamen hedef odaklı. Ben bu durumu ortadan kaldırayım. Bu benim için yeterli diyor. Yani burada öfke değil, akıl var. Özetle burada fail öfkesini kusmuyor. Sorun olarak gördüğü şeyi ortadan kaldırıyor. Failin seçtiği kurban profili travmanın temsilcisi gibi görünüyor olabilir mi? Şimdi burada yıllar önce kendi anlatımına göre çocuktu, güçsüzdü ve bir tacize, bir istismara, belki bir tecavüze uğradı ve dolayısıyla bunu aklından çıkaramadığını söylüyor. Yani burada aslında benim sebebim o diyor. Özetle şunu söylemek gerekiyor. Anlamlandırılamayan herhangi bir duygu, negatif anlamdaki herhangi bir duygu ilerleyen yıllarda davranış olarak ortaya çıkıyor. Ve bu davranış sıklıkla yıkıcı oluyor. Gözaltına alındıktan sonra bazı ifadeleri var. Aslında bu ifadelerinde pek çok şeyi söylüyor. Diyor ki ben cinayetleri inkar etmedim. Evet bunları işledim. Ama diyor şu sebeple işledim. Ben 11 yaşında böyle bir hikayem var ve bunlarla da bir tanışıklığım normalde yok. Ama bunun sebebi budur diyor. Kendince böyle yorumluyor. Mobilyacılara yani yönelmesinin asıl sebebinin çocuklukta yaşamış olduğu o istismar olduğunu söylüyor. Orayı işaret ediyor. Eğer yakalanmamış olsaydım diyor 11 kişiyi öldürecektim diyor. Seyit Ahmet Demirci 11 sayısındaki
mesajı da aslında şöyle veriyor. 11 yaşındayken uğramış olduğu tecavüz veya istismarın sebebi olduğu ve bu yüzden 11 sayısını seçtiğini söylüyor. 11 sayısının vurgulanması burada gerçekten 11 ile ilgili hiçbir şey olmadıysa bir şeyin olduğunu gösteriyor. Psikolojide flash anı dediğimiz bir sistem var. Yani bizi etkileyen travmatik bir ana dair o an ortamın net olarak hatırlanması. Şimdi şöyle düşünün, herkesin anlayabileceği şekilde 11 Eylül saldırılarının olduğu dönemi hatırlayalım. Amerika İkiz Kuleler saldırısı. O dönem bu olaya şahit olan pek çok kişi o an ne giydiğini, etrafta ne olduğunu, elinde hangi sandviçin veya kahvenin olduğunu çok net bir şekilde hatırlayabiliyorlar. Çünkü bu bir flash anı ve flash anıda ortama dair pek çok şey hatırlanır. Hem de net bir şekilde. Mesela ben 11 Eylül saldırılarında ekranda izlerken o an üstümdeki kıyafeti ve ayakkabılarımı net olarak hatırladığım gibi. Seyit Ahmet Demirci'nin ise başına gelen tam olarak bu. 11 ile ilgili mutlaka o dönem bir şey oldu. Ya yaşıyla ilgiliydi ya 11'e atıf yaptıracak o dönemde 11 ile ilgili bir şey oldu ve sürekli oraya atıf yapıyor. Yani bu 11'in ben boşuna olmadığını düşünüyorum. Mahkeme sürecine geldiğimizde Seyit Ahmet Demirci yine yaptıklarını söylüyor. Ben yaptım diyor, pişman değilim diyor. Her şeyi tek tek anlatıyor. Ama Seyit Ahmet Demirci'nin ailesi ise bambaşka şeyler anlatıyor. Diyor ki bu kişi diyor ne mobilyacı dükkanında çalıştı ne de diyor Habil diye bir arkadaşı vardı diyor. Burası bir çelişki doğuruyor tabii. Bu çelişki doğurunca insanların aklına şu gelebilir. Acaba akıl sağlığı yerinde değil mi gibi bir şey gelebilir. Ama 3 farklı hastaneden 3 sağlık raporu alınıyor. Ve 3 sağlık raporunda da Seyit Ahmet Demirci'nin akli dengesinin tamamen yerinde olduğu kanıtlanıyor. Seyit Ahmet Demirci bu cinayetlerden müebbet cezası alıyor. Ama 2004 yılına gelindiğinde ise meşhur Rahşan affıyla tahliye ediliyor. Ailesi bir taraftan diyor ki böyle bir şey yok. Seyit Ahmet Demirci diyor ki böyle bir şey var. Peki böyle bir şey varsa ya da yoksa bu bize ne anlatıyor? Biraz da buna bakalım. Eğer böyle bir şey yoksa, böyle bir hikaye yoksa şöyle bir şey de olmuş olabilir. Bazen suçları polise anlatırken kolay anlatı dediğimiz bir şeyden bahsederler. O da nedir? Kendi kafasında bir şey kurgular, bir zemine oturtur, tık 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 o senaryoyu anlatır geçer. Burada kendisinde de çok vicdani anlamda eğer varsa o yükü de kaldırır. Bunu da bir sonuca bağlar. Polis nezdinde de daha geçerli kılar bunu. Bu olabilir bir taraftan. Bir taraftan da gerçekten böyle bir olay yaşanmış olabilir. Yani ailesinin bilmediği bir olay yaşanmış olabilir. Kendisi yaşamıştır veya şahit olmuştur. Travmada paydaşlık dediğimiz şey olmuştur. Yani her iki durumda da hiçbir şey olmadıysa bile bir şeyler oldu. Peki en sonuna baktığımızda olayın. Bu olay bir intikam mıydı yoksa yıllar sonra kendisine apayrı bir hikaye mi oluşturdu? Ben bunun bir intikam olduğunu düşünmüyorum. Çünkü intikam bir duyguyla yapılır. Yani intikam öfkeyi doğurur. Öfke ne yapar? Hata ortaya çıkarır. Yani intikam öfkeyi, öfke bizi hataya sevk eder. Hata dediğimiz nedir? Mesela ne dedik? Hep tek ritüel. Sadece tek kurşun ve olayı orada bitiriyor. Yani ne bir patlama var, öfke patlaması var, ne acı çektirme var, hiçbir şey yok. Eğer intikam olsaydı bu tek tip devam etmezdi. Mutlaka bir yerde rayından şaşardı ve ritüel değişirdi mutlaka. Ya da ona acı çektirmek isterdi. Öfke ona hata yaptırırdı. Ama her şey kontrol altındayken bu kişi ele verdi kendini. Dolayısıyla ben bunun asla bir intikam olduğunu düşünmüyorum. Tamamen çocukluğunda kaybetmiş olduğu o kontrol duygusunu içinde anlamlandıramayan Seyit Ahmet Demirci'nin yıllar sonra bunu zihninde tekrar kurgulayıp ve artık hakimiyet bende. Buna sebep olanlar vardı ve ben bunları ortadan kaldırıyorum dedi. Neden? Çünkü kontrol algısını yeniden kazanmak için. Özetle söylemek gerekirse Seyit Ahmet Demirci'nin ifadelerine açıkçası ben inanıyorum. Tecavüz, istismar, kendi uğramış olabilir veya tanık olmuş olabilir. Çünkü tanık olması da onda travmatik bir belirti yaratmış olabilir. Dolayısıyla burada çocukluğunda yaşamış olduğu bir travmatik öykü var ve bu öykünün özümsenememiş olması, sağlıklı bir şekilde özümsenememiş olması, kendine anlatılamamış, anlatmamış olması ilerleyen yıllarda bir davranışa dönüşmüş. Ve bu davranış noktasında da bize cinayetlerle dolu bir hikaye bıraktı Seyit Ahmet Demirci.
Yani bu bir rastgele cinayet örüntüsü değil. Konuşulmamış, anlaşılamamış bir çocukluk hikayesinin karanlık bir dışa vurumu olabilir. Bir seri katilin hikayesi bazen sadece onun değil, onu görmeyen herkesin hikayesidir. Gerçek suç bazen işlenmeden önce başlar.